Merhaba arkadaşlar, bugünkü çalışmamız Enco HMI'larda animasyon oluşturma üzerine olacak. Daha önceki çalışmalarımızda genellikle internetten bulduğumuz hazır GIF'ler üzerinden animasyon yapıyorduk. Bugün kendi animasyonumuzu nasıl oluşturabiliriz ve bunu çok basit olarak nasıl yapabiliriz bunu göreceğiz. Öncelikle simülasyon moduna geçelim. Mevcut HMI'miz üzerinde görelim. Daha sonra nasıl yapıldığını kısaca bakalım. Şimdi bu görselimizi bir fabrika ortamı olarak düşünelim. Özellikle hem biraz komik olsun hem de eğlenceli olsun diye bir kedi kullandım bu animasyonda. Gördüğünüz gibi sayıcımızın değeriyle eş zamanlı olarak kedimiz hareket ediyor. Burada mekaniğimizin hareket ettiğini düşünelim. Ve bu sistem bizim makinemiz olarak düşünebiliriz ve makinemizi gerçek anlamda simüle ettiğini düşünebiliriz. Peki bu gerçek ortamı HMI ekranına yansıtmak, bu şekilde animasyona dönüştürmek kolay mı? Çok kolay arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Öncelikle bunu küçük bir video alıyoruz sistemimizi. Daha sonra yine bir tuşla bunu GIF resmine çeviriyoruz ve HMI'mize tanıtarak rahatlıkla en üstteki ortamımızı simüle etmiş oluyoruz. Aslında bir tür video, gerçek bir video gibi de görüntü oluşturabiliyoruz kare sayısını arttırarak burada. Şimdi bunun nasıl yapıldığına yazılım tarafına çok kısaca bakalım. Kedimizi çekelim, bu şekilde çektik. Evet arkadaşlar, videomuzu çekmiştik. Şimdi dosyamızı GIF'e dönüştürelim. Bunu telefonunuzdaki uygulamanızdan da yapabileceğiniz gibi internette de var bununla ilgili programlar. Ücretsiz programlar. Kedim isimli MP4 dosyasını açtım. GIF'e dönüştürmek istiyorum. Dönüştür diyorum. Dönüştürme işlemi gerçekleştiriyor. Şimdi indireceğim onu bilgisayarıma. Daha sonra da tanıtacağım HMI'ma. Masa üstüne kedim 1 olarak kaydediyorum. Şimdi gidiyorum Iperto kısmına. Şöyle bunu ekrandan aldım. Sabit animasyon nesnesi getirdi. Bunun okuma adresini yine ilgili hafıza alanı olarak seçiyorum. Daha önce belirlediğim. Ve resim dosyasını masa üstünden seçeceğim şimdi oluşturduğum. Şuradan resim buluyorum. Şurada resim. Gidiyorum. Kedim 1'di ismi. Masa üstündeydi hatırlayınız. Şuradan pardon önce ekleyelim. Resim font kütüphanemize eklememiz gerekiyor tabii ki. Resim font dosyalarını düzenliyoruz. Buradan gidiyoruz. Masa üstümüzü seçiyoruz. Buradan gidip kedimi buluyoruz. Kedim 1'idi. Kopyasını al ilgili klasöre diyorum. Tamam dedim. Böylece artık ilgili GIF dosyası gelmiş oldu. Nesneyi seçip sağ taraftan resimden eklememi gerçekleştirebilirim. Kedim bir GIF'i buldum. Geldi. Boyutunu ayarlayayım. Şöyle birazcık farklı, diğerinden farklı formatta yaptım. Yatay çekmiştim biliyorsunuz. Ölçekli içerik diyelim. Tam içine sığdırsın. Evet, ölçekli içerik dedik. Seçtik kedimizi. Kedimizi alta alalım. Diğeri yazı üstten gelsin. Geri gönder diyorum. Yazı üstünden geçecektir artık. Ekleme işlemi bu kadar. Simüle edelim, görelim. Online simülasyona gidiyorum. Evet. İlgili hafıza alanındaki veriyi değiştiriyorum. Bakalım kedimiz gördüğünüz gibi birebir uyumlu şekilde geçiyor. Aynı zamanda küçük olan da çalışıyor. Hala onu da silmedim, görüyorsun. Bakın şuradan sağ taraftan. İkisi de aynı adrese bağlı çünkü. Bu şekilde arkadaşlar istediğimiz endüstriyel otomasyon uygulamasında birebir senkron olarak çalışan bir GIF dosyasını kendimiz oluşturabiliriz. Hatta gördüğünüz gibi o kadar gerçekçi ki video görüntüsü şeklinde gerçekleşiyor. Bu çalışmamız bu kadar olsun arkadaşlar. Tekrar yeni bir çalışmada görüşmek üzere. Hoşça kalın.